Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Haberlerimize geçmeden sizlere bir teşekkür edeceğim bugün. Bugün 80 bin kişilik dev bir aile olduk. Kanalımız 80 bin aboneye ulaştı. Çok teşekkür ederim beni desteklediğiniz için. Bunca yıldır beraber birçok yollardan geçtik. İyisiyle kötüsüyle. Gerçekten de hepinize çok teşekkür ediyorum. Her daim desteğinizi hep böyle arkamda hissetmiştim. Allah daha nice 80 bin aboneleri inşallah bizlere nasip etsin diyorum ve devamında bugünkü ilk konu başlığımızda. Malumunuz dün gece saatlerinde Ankara'da çok hareketli dakikalar yaşanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken artık köşeye sıkışan YPG'yi acaba kurtarır mıyım hamlesiyle Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Blinken'ın ziyaretinin başka hiçbir açıklaması yoktu benim gözümde. Tamamıyla YPG, PKK'ya önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan harekatı acaba durdurur muyum çabasıyla gelmişti. Tabi bu çabayla gelen Blinken'a Türk devlet aklı gereken cevabı da aslında sübminal bir şekilde vermişti. Blinken geldi kıymetli dostlar, daha öncesini hatırlayacağınız üzere Ankara Vali Yardımcısı karşılamıştı önceki ziyaretinde. Bu sefer de kıymetli dostlar Dışişleri Bakanlığımızın Protokol Genel Müdürü kendisini Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Tabi olaylar bununla bitti mi? Bitmedi. Daha devamında Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da kendisini Esenboğa Havalimanı'nın şeref salonunda ağırladı. Altını çiziyorum, şeref. Tabi şimdi ben doğal olarak Blinken'ın şeref salonunda ağırlandığını duyunca ulan dedim o kadar yanlış bir salonda ağırlanmış ki dedim. Neyse mevzuyu kapattım. Akabinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la evet yalan yanlış bir saate yakın falan görüştü Blinken. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın özellikle de hani Blinken'la görüşme yaptığı yer ve zaman çok önemliydi kıymetli dostlar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan kendisini ne bir devlet konuk evine ne bir külliyeye hiçbir yere çağırmamıştı. Direkt havalimanında yalan yanlış dediğim gibi görüştüler. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın zaten uçağı vardı. Yani Blinken'a resmen dedi ki ya ben işte Ankara'daydım da işte İstanbul'a geçmem gerekiyor. Ha sen mi geldin? Geç de madem işte şurada bir oturalım görüşelim yalandan bir şeyleri der gibiydi Cumhurbaşkanımız. Zaten hemen görüşme bitti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan İstanbul'a yol aldı. Hakan Fidan da bugün sabah saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdi dün geceyle birlikte Blinken'la. Görüşmede neler tartışıldı, hangi açıklamalar yapıldı onlara göz atacağız ama tabii Blinken'ın Türkiye'ye indiği saatlerde Şam'da çok özel anlar yaşanmaktaydı. Dün sizlere kısa bir video şeklinde paylaşmıştım. Güzel bir cümle kurduğuma inanmaktaydım. Ne diyordum? Bundan 2 hafta öncesine kadar Esad'ın bizzat kalbi olan Şam'da bugün istihbarat başkanını gezdiren ülkeye Türkiye denir diyordum. Esad da bu vakitlerde neredeydi? Rusya'da sığınmacıydı. Kıymetli dostlar, Blinken Türkiye'de olduğu vakitlerde İbrahim Kalın, MİT Başkanımız kendisi bizzat HTŞ başkanları ve devamından Suriye Milli Ordusu'nun komutanlarıyla birlikte Katarlı yetkililer de katılmıştı. Toplantı halindeydi. Yani kısacası acaba yeni gelen Suriye hükümetinin Türkiye ile arası nasıl olacak diye dünya genelindeki birçok basın yayın kuruluşu, birçok diplomat merak ederken Türkiye dünyaya 10 numara bir mesaj vermişti. Zaten devamında HTŞ lideri de açıklama yaptı. Türkiye'nin desteği bizim için çok önemli demişti Jolani. Jolani ayrıca İbrahim Kalın'ın aracını da sürmekteydi. Hani dedik ya Şam'daki Emevi Camii'ne ziyaret gerçekleştirdi. Bugün de ilk cuma namazı kılındı. Kabul olsun inşallah. Cumanız da mübarek olsun buradan. Jolani dediğimiz adam normal şartlarda şimdi diplomasiye bir bakın. Dikkatimi çeken 1-2 gündür bazı gelişmeler var. Normal şartlarda Türkiye HTŞ'yi, Heyet Tahrir Şam'ı bir terör örgütü olarak tanıyor. Biliyorsunuz değil mi bunu zaten demiştim daha öncesinde. HTŞ'yi terör örgütü olarak tanıyan Türkiye'nin istihbarat başkanı dün HTŞ liderinin sürmüş olduğu araçla Şam Emevi Camii'ni ziyaret etti. Bu aslında ne anlama geliyor biliyor musunuz? Normal şartlarda diyebilirsiniz. Ne yani Türkiye terörist olarak gördüğü bir grubun lideriyle mi takılıyor? Mevzu bu değil. Bu aslında ben sizlere bir haftadır diyorum ya artık oyunu onların anladığı dilde oynamaya başladık diye. Eskiden hep onlar yapardı. Saman altından su yürütürlerdi ya. Artık Türkiye'de bu moda geçti. Artık Türkiye'nin yeni dış diplomasisinde bunun gibi olaylara hazırlıklı olun. Jolani de zaten kendisi de gerçekten de çok stratejik ifadeler kullanmıştı. Dün mesela Jolani ne demişti? Biz kendi silahlarımızla, biz kendi gücümüzle Şam'ı kurtardık diye bir ifade kullanmıştı. Türkiye'den bazı kesimler şunu diyordu işte
Yazıklar olsun. Türkiye olarak işte size destek verdik. Böyle bir açıklama yapılır mı? Bu açıklamanın altında aslında çok mantıklı bir sebep yatmaktaydı. Jolani bilerek kimse bize destek vermedi dedi. Niye? Türkiye terör örgütü olarak tanıyor HTŞ'yi. Ne diyecekti? Türkiye bize destek verdi, Katar bize para verdi deseydi bu sefer kıymetli dostlar uluslararası diplomaside Türkiye'nin nasıl bir rolü olacaktı? Düşünebildiniz mi? Terör örgütüne destek veren bir ülke imajı çizilmiş olacaktı. Ama Jolani çok akıllı bir şekilde zaten bunlar hep böyle Türk istihbaratıyla oturulup konuşulmuş olaylardı. Yani hiçbir şey böyle karalemeye rastgele yaşanmadı. Onu da belirtmek istedim. Dünkü kısacası İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti oldukça konuşuldu. Dünyaya da dediğim gibi bundan sonraki süreçte Suriye'nin arkasında dağ gibi Türkiye duracak imajı verilmişti. Tabii kıymetli dostlar, Blinken'ın Türkiye'de olduğu vakitlerde, özellikle de gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye gelme derdi. Zaten dediğim gibi YPG PKK'yı acaba kıskaçtan kurtarabilir miyiz? Bunun derdiyle gelmişti. Blinken tam böyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüştüğü dakikalarda Deir ez-Zor'da Fırat Nehri'nin iki yakasını bağlayan 2 tane köprüyü ABD savaş uçakları havaya uçurmuştu. Yani yeni Suriye ordusunun Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonunu engellemek istemişti Amerika Birleşik Devletleri. Görüşmede en son neler konuşuldu? Bugün sabah itibariyle ABD ile Türkiye bir anlaşmaya varabildi mi? Bir şeyler netleşti mi? Harekat kapıda mı? Bunun gibi soruların cevabını aslında bugünkü basın toplantısını bulamadık Sayın Hakan Fidan ve Blinken'ın. Ama yine de detaylar bir karşımıza gelsin. Mesela bugün sabah neler söylemişler hep birlikte öğrenelim. Dedim ya hani bugün sabah saatlerinde de Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'la Blinken bir görüşme gerçekleştirdi diye. Mesela açıklamalarından öne çıkan detayları sizlerle paylaşayım. Dışişleri Bakanımız dedi ki ABD ve Türkiye'nin işbirliği konularının Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanmasının, terörizmin yer bulmamasının, DAEŞ ve PKK'nın bölgede hakim olmamasının görüşüldüğünü belirtmişti. Hakan Fidan, önceliğimiz Suriye'de istikrar sağlamak ve DAEŞ ile PKK'nın hakimiyetini önlemek ifadelerini kullanmıştı. Görüşmenin ardından Blinken tarafından yapılan açıklamalarda ise Suriye'de görmek istenilen manzara konusunda geniş bir anlaşma olduğu belirtilmişti. Blinken, Suriye'nin geleceği konusunda ABD ve Türkiye'nin oynayacağı rolü ele aldık. DAEŞ ile mücadele çabalarının sürdürülmesi zorunluluğunu ele aldık ifadelerini kullanmıştı. Görüşmenin devamında Gazze'deki ateşkese ilişkin de yine iki Dışişleri Bakanı görüşlerini belirtmişti. Şimdi kıymetli dostlar, özellikle de bu konuda araya girmek isteyeceğim. Hani Blinken demiş ya, Suriye üzerinde Türkiye ile geniş çapta anlaşmalarımız mevcut. Evet, gerçekten de aslında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin, şimdi bir tarih vereceğim. 17 Ekim 2019'a sizleri götürmek isteyeceğim. Benim bizzat şahsen dikkatimi çeken bir gelişmeydi. Tam da böyle Blinken Türkiye ile anlaşmalarımız var demişti ya Suriye üzerinde. Ne oldu 17 Ekim 2019'da? Kıymetli dostlar, 17 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı aslında sonlandıran gelişmeydi bu. Ankara Mutabakatı imzalandı Amerika Birleşik Devletleri ile. Peki bu Ankara Mutabakatı'nda Amerikalılar bizlere ne söz vermişti? Mesela şu an mutabakattaki anlaşma metinleri karşınızda. Görmüş olacağınız üzere kıymetli dostlar, YPG PKK Türkiye'nin sınır bölgesinden 30 kilometre derinliğine kadar uzaklaştırılacak ve orada bir güvenli bölge oluşturulacak. Devamında ülkemizde yaşayan Suriyeliler de bu güvenli bölgeye gönderilecekti 2019'daki anlaşmaya göre. Mesela 10. madde oldukça önemliydi. Ne yazıyordu 2019'daki anlaşmada? Güvenli bölge tamamıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak ve her iki taraf güvenli bölgenin her vehçesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır denilmekteydi. İşte sizlere özellikle bu Ankara Mutabakatı anlaşmasının metinlerini göstermek istedim. Bunlar o derece yüzsüzler. Yani 2019'da bize bir söz verdiler. Barış Pınar Harekatı'nı durdurdular. Ama görmüş olacağınız üzere bugün YPG PKK'yı kurtarmak için son çare baktılar ki Esad'da kalmadı. Yeni Suriye ordusu aldı başını gidiyor. Son çare olarak apar topar Türkiye'ye geldiler. Önce siz verdiğiniz sözleri tutun. Hani Aynel Arap'tan bunlar çekilecekti? 30 kilometre derinliğe Aynel Arap dahil değil miydi? O bölgede güvenlik koridor oluşturulup güvenlik koridorun kontrolü Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olmayacak mıydı? Ben mi yalan konuşuyorum? Anlaşma metnini gördünüz. Tamamıyla Ankara Mutabakatı'nı ihlal eden Amerika Birleşik Devletleri, fakat bir de üstüne üstlük yüzsüz gibi gelip Türkiye işte neymiş, sözde DAEŞ'le mücadele eden YPG'li ortağımıza işte müdahalede bulunuyor. Bu kabul edilemez diye saçma sapan sebeplerle Ankara'ya geliyorlar. Şunu
şunu da anlayamadım. Bloomberg'e zaten geçtiğimiz haftalarda bu haber yansımıştı. Sizlerle de paylaşmıştım. Ya mevzu DAEŞ'te değil kıymetli dostlar. Yani şunu demek çok mu zor veya bizim diplomatlarımız demedi mi? Ulan ne DAEŞ'miş lan diye. DAEŞ'te Türk askeri bizzat zaten önceki dönemlerde mücadele etti. NATO'da DAEŞ'le mücadele eden tek devletiz. Türkiye. Biziz yani. Demişiz ki Amerika'ya ya o DAEŞ'le de bundan sonra biz mücadele edelim. Sen bu YPG PKK'dan medet bekleme demişiz ama cevap yok. DAEŞ'le Türkiye mücadele etsin. Buna da gelmiyorlar. Bunların derdi ne? Bunların derdi Türkiye'nin dibinden terörü sökmemek. Niye? Çünkü oradaki teröristler geliyorlar yarın bir gün Ankara'nın kalbinde TUSAŞ'ta mesela bombalı eylem düzenliyorlar. Anladınız mı? Bizim istikrarımıza bunlar kastettiğinden dolayı zaten bizim sınırımızda huzur istemiyorlar. Sözde bizim NATO müttefiğimiz ABD. Daha mesela durun. Özellikle de Rakka civarlarında YPG, PKK'lı teröristlerin hani dedim ya Suriye'de DAEŞ mi kaldı diye doğru düzgün. Kıymetli dostlar bu çakallar ne yapacaklarmış biliyor musunuz? İşte DAEŞ'in bayrakları, DAEŞ'in kıyafetleriyle kendi militanlarını giydirip daha sonrasında bölgede yaşayan sivil halka ateş açıp işte DAEŞ bölgede sivil halka ateş açtı. Halen DAEŞ bitmedi. Bundan dolayı biz mücadelemize devam edeceğiz. Algısı oluşturmayı hedeflemektelermiş. Kaldı ki zaten bunların DAEŞ kostümü giymesine de gerek yok. Dün mesela Rakka'da yaşananları hepiniz gördünüz değil mi? Rakka'da neler oldu? YPG, PKK'lı teröristler kıymetli dostlar hiç acımadan kendilerine eylem düzenleyen Suriyeli sivil halka ateş açtı. Yani bunu hiç Amerika Birleşik Devletleri görür mü? Görmez. İşine geleni görüyor. Çünkü hani dedim ya YPG, PKK'nın kuyruğu artık iyice köşeye sıkıştı, ne yapacağını bilemiyor. Sivil halka dahi ateş açıyor diye. Kıymetli dostlar YPG, PKK içerisinde de çok büyük çözülmeler mevcut. Sadece siviller ateş açmakla kalmayıp kendi içinde de çözülmeye gittiler. Dağılıyorlar birer birer. Normal şartlarda bu Cund el Harameyn Tugayı'nın komutanı YPG PKK terör örgütünün içerisindeydi. Fakat dün yayınlamış oldukları bir videoda görmüş olacağınız üzere Suriye Milli Ordusu'na katıldıklarına dair bu şekilde bir video paylaşmışlardı ve arka tarafta da şanlı Türk bayrağımız gözükmekteydi Suriye Milli Ordusu'nun bayrağıyla birlikte. Bu kişi de sizi yanıltmasın. Bunlar kimdir kıymetli dostlar biliyor musunuz? Bunlar sahada güç kimdeyse onun yanında duran yardakçılarıdır. Yok ya 3 gün öncesine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sen bomba atacaksın, mermi sıkacaksın veyahut da muhaliflere yarıntası günde arkana bir Türk bayrağı alıp ben artık Suriye Milli Ordusu'na geçtim. Valla benim gözümde bu YPG PKK'dan ayrılıp da Suriye Milli Ordusu'na geçenler hiç de güvenilir değil. Yorumlarınızı yine belirtin ama öyle arkana Türk bayrağını alarak Türk bayrağını bu işin içine katma. Sağda kim güçlüyse onun yanına giderler. Çoğu Arap aşiret de zaten böyle yaptı. Ondan dolayı bakmayın YPG PKK işte Deir ez-Zor'da taşlanıyor, Rakka'da veyahut da Musul'da taşlanıyor. Emin olun kıymetli dostlar Suriye Milli Ordusu'nun gücü bu kadar olmasaydı yani Şam'a 11 günde ilerlemeseydi oradaki halk zaten YPG PKK'dan mutluydu. Onlar birazcık duruma göre şekil alıyorlar. Baktılar ki rüzgar yeni Suriye ordusundan yana esiyor. Bunlar da hemen ayaklanmaya başladılar. Bunlar da kendilerini düşünüyor. Bunu da belirtmem gerek. Belki de biz harekat düzenlemeden o bölgedeki hani güçlünün yanında dururum ben arkadaş diyen tipler YPG PKK'ları kovacaklar. Birazcık Aynel Arap'ta sanki bu durum olmaz gibime geliyor. Çünkü Aynel Arap'ta tamamıyla kendi destekçileri yaşıyor büyük bir çoğunlukla. Aynel Arap'a önümüzdeki dönemlerde yeni Suriye ordusunun harekatıyla birlikte inşallah orası da işgalden kurtarılacak. Dedim ya hani Şam'daki Emevi Camii'nde bugün ilk cuma namazı kılındı diye. Cuma namazında tabii içeride çok büyük bir coşku vardı. Fakat Türk bayrağı da bulunmaktaydı. Mesela bu şekilde görmüş olacağınız üzere namaz sonrasında Türk bayrağı açılmıştı. Bu görüntüler gerçekten de hani yıllardır beklenen anlardı. Valla Suriye'deki gelişmeler, dikkatimi çeken olaylar bu şekilde. Kusura bakmayın özellikle de hani Suriye gündemine özel videolar çektiğimden dolayı birazcık hani akışına bırakıyorum. Aklımda ne varsa hangi haberleri sizler için gördüysem belki hani sırasız bir biçimde sizlere aktarıyorum ama tüm olayları da elimden geldiğince sizlere belirtmek istiyorum. Devamında kıymetli dostlar Suriye gündeminin dışında bir haberi, bir açıklamayı sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Son olarak bugün Selçuk Bayraktar'ın gündeme bomba gibi düşen bir açıklaması olmuştu. Selçuk Bayraktar Baykar'daki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle de son kısımda bir ifade kullanmıştı açıklamalarında Selçuk Bayraktar. Ben ağzım açık bir şekilde maşallah ya dedim. İsterseniz Sayın Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları son olarak bir karşımıza gelsin. Dün Selçuk Bayraktar Take Off İstanbul'un kapanışında
önemli açıklamalarda bulunmuştu. Demişti ki Baykar son 3 yıldır dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi. En yakın Amerikalı rakibinden 3 kat büyük bir durumda. Yıllardır yapay zeka alanında çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi durumsal farkındalık dediğimiz robot araçlar üretiyoruz. Sensörleriyle çevreyi algılıyor ve durumsal farkındalık geliştiriyor. İşte kıymetli dostlar, buraya lütfen dikkat edin. Devamında Selçuk Bayraktar diyordu ki biz Kızıl Elma'ya artık tuşlara basarak değil de konuşarak komut vereceğiz. Kızıl Elma'ya diyeceğiz ki şartlar uygunsa motorunu çalıştır ve kuleden gerekli izinleri alarak intikali başlat. O da bütün bu dili çözüp kuleyle de konuşup oradan gelen talimatlara göre de bu gelişmiş fonksiyonu icra edecek diye Selçuk Bayraktar açıklamalarını sonlandırmıştı. Bu olayın da dünyada bir örneği yok. Duydunuz mu kıymetli dostlar? Artık hiçbir şekilde öyle insan uğraşmayacak. Kızıl Elmamız zaten seri üretime başlamış. Onun da müjdesini belirtmişti Selçuk Bayraktar. Kızıl Elmayı havalandıracağız mı? Örnek veriyorum. Ne diyelim işte Suriye'de bir harekata mı katılacak? Bundan sonra ondan defterini düreceğiz de. Hadi gitti bir yere Kızıl Elmamız. Kıymetli dostlar, Kızıl Elma'ya sadece hazırsan kalkışını yap be diyecekmişiz. Devamında kuleyle iletişim olsun. İşte sahadaki son durum, şimdi kalkış yapacağı saha uygun mu, zemin uygun mu? Bunların hepsini yapay zekası değerlendirip kendi başına hareket edecekmiş. Böyle bir teknoloji dediğim gibi dünyada eşi benzeri yok. Yani gerçekten de Selçuk Reis yine yaptığı yapacağını diyorum ve bugünkü bu önemli müjdeyle birlikte bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.